arkadaşlar, şimdi tadım zamanı. Bakar mısınız şu güzelliğe? Hepsi ayrı bir güzel oldu. Hafta sonu kahvaltılık için ideal. Çocuklar bunu çok seviyor. Ben çocuklarımı bu tarifle büyüttüm arkadaşlar. Sizlere de öneriyorum. Merhaba arkadaşlar, Servi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik kahvaltılık hazırlıyorum. Kızımın çok sevdiği kahvaltılığı sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle 2 tane büyük patatesim var. Patatesimi şu şekilde yıkadım, kuruladım. Dilimler halinde keseceğim arkadaşlar. Bakın. Patatesimizi 1 santim kalınlığında kesiyoruz arkadaşlar. Kalanları kesinlikle ziyan etmiyoruz. Ya patates salatası ya patates püresi. Bugün bizim evde patates püresi pişecek. Orada kullanacağım. Şunları alıyoruz. Şöyle ben 1-2 tanesini size göstereyim. Şöyle bir kapağım var elimde. Herhangi bir şekilde bastırıyoruz arkadaşlar kapakla. Bakın ne kadar düzgün çıktı. Çok pratik oluyor. Tam ortalıyoruz. Şekilde bakın hazır. Bunları da ayrıca değerlendireceğim. İkinci bir ürün çekeceğim. Şöyle çok az bir tutam dereotum, bir tutam yıkayıp kurutmuş oldum. Mutlaka kuru olması gerekir. Maydanozum. İkisini birlikte arkadaşlar önce ortadan kesiyoruz. Şöyle yapıyoruz düzgün olması için her zamanki gibi. Daha sonra çok ince değil. Şöyle yarım santim kalınlığında doğruyoruz ki içinde yeşil yeşil yumurtanın görüntüsü şık olsun arkadaşlar. Evde ne peyniriniz varsa arkadaşlar onu koyabilirsiniz. Kaşar olur. Ben de şöyle 2 dilim İzmir tulum vardı. Onları ince ince kıyıyorum. Kaşar olur, çökelek olur. Ne peynir varsa evinizde. Küp şeklinde kesiyorum. Peynirlerim de bu şekilde hazır arkadaşlar. 2 adet yumurtamı ilave ediyorum. Ellerimi yıkıyorum. Yumurtayla tuzu güzelce çırpıyoruz arkadaşlar. Çıktıktan sonra içerisine peynir ve maydanozu ilave ediyoruz. Arkadaşlar fırında yumurtalı ekmek yapıyoruz ya, bu tavada ekmeksiz, unsuz ekmek yemeyenler için. Kızım bu ara diyetine önem gösteriyor, o yüzden yumurtayla peynirlerimi bu şekilde arkadaşlar güzelce karıştırdım. İç malzemesi hazır. Arkadaşlar 3 yemek kaşığı zeytinyağı bıraktım. Bir kısmını kabuklarıyla, bir tane de size kabuğunu soydum. O şekilde gösteriyorum. Patateslerimizi önce kızartıyoruz arkadaşlar. Daha sonra hazırlamış olduğumuz harcı içine bırakacağız. Şöyle çok yüksek ateş olmasın. Orta ateşte kızartıyorum. Patateslerimizi çok fazla pişirmiyoruz. Çünkü yumurtayla da pişecek. Yarı pişiriyoruz. Şimdi bu yüzlerini çeviriyorum arkadaşlar. Bu fazla pişmiş. Daha az pişmesi gerekiyor. Bakın bunlar çok iyi kıvam olarak. Şimdi yarım dakika sonra patateslerimi alıyorum tabağa. İçerisindeki fazla yağını alıyorum. Patateslerimizi alıyoruz. Tam kızarmasın arkadaşlar. Çünkü yumurtayla pişecek tekrar. Arkadaşlar hazırlamış olduğum içten 1 yemek kaşığı alıyorum. Şöyle içine bırakıyorum. Kahve ocağının yarısında pişecek ki içindeki peynirler biraz erisin. Bir de ben sert peynir koydum. Kaşar olursa daha çabuk erir, daha güzel olur. Ben de bu sert peynir vardı, onu koydum. Şimdi ocağın altını açıyorum.
tavanızın kapağını mutlaka kapatın. Bu şekilde kendi buharıyla güzelce pişsin. Kahve ocağının yarısında artık kısık ateşte pişiriyorum. Şu şekilde. Bazı taşmalar oldu. Onları alacağım. Peynirler de erimeye başladı. Çok nefis oldu. Bak nasıl pişiyor. Evet arkadaşlar, kapak kapattığım için üzerleri de pişti. Mutlaka kapak kapatın. Bakın size sırtını göstereceğim şimdi. Bu kadar güzel pişiyor sırtı da. Şimdi bu yüzünü de çevirip kızartabilirsiniz. Fakat ben tercih etmiyorum. Bakın maydanozların rengi soluyor. Ben bu şekilde pişiriyorum arkadaşlar. Kapağı kapatınca maydanozların rengi hiç bozulmuyor. Bakın içi de çok güzel pişti. Bu güzel hafta sonu kahvaltımı sizlere öneriyorum arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu güzel kahvaltılığımı beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen bu güzel tarifi deneyin. Arkadaşlar şimdi sizin için tadıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi tadım zamanı. Bakar mısınız şu güzelliğe? Hepsi ayrı bir güzel oldu. Hafta sonu kahvaltılık için ideal. Çocuklar bunu çok seviyor. Ben çocuklarımı bu tarifle büyüttüm arkadaşlar. Sizlere de öneriyorum. Bakın. Patatesi önce yarı pişiriyorsunuz. Sonra malzemelerini koyuyorsunuz arkadaşlar. Ben şöyle sırtını da gösteriyorum. Çok güzel pişti, kızardı. Bu tarafını kızartmıyorum. Kapakla pişirtiyorum. Çünkü yeşilliklerin solmasını istemiyorum. Şu güzelliği sizin için yiyorum arkadaşlar. Gerçekten süper bir lezzet. Hepinize afiyet olsun.